Günaydın. Oh. Ben yukarı çıkıyorum. Bir Osmanlı tuvaleti görüyoruz. Genelde tarihi eserlerde. Demek ki kral da olsan sonunda geleceğin yer bir müze. Tekirdağ Etnografya ve Arkeoloji Müzesi'nin önündeyiz şu anda. Burası eski vali konağıymış. 1927 senesinde Vali Arif Hikmet Bey tarafından inşa ettirilmiş. Sağdan başlıyoruz. Daha sonra üst katta da bir salon. Harekattepe tümülüsünde çıkan mezar ve kemikler bu şekilde çıkmış. Üzerinden çıkan elbise parçalarının üzerindeki murexlerin deniz kabuklarından kıyafetinin böyle bir kıyafet olduğu anlaşılıyormuş. Büyük bir ihtimalle Trak Kralı Kersepletes'in mezarı olduğu anlaşılmış. Demek ki kral da olsan sonunda geleceğin yer bir müze. Yüz yapısının tahmini şöyle olduğu çözülmüş. Yani böyle. Karşımızda gerçek bir kral var yani. 1984'te Naip Tümlüsü kazısı Tekirdağ Müzesi tarafından yapılmış. Bir şölen masası kuruluymuş. 9 basamakla inilen bir mezar varmış burada. Bunun da az evvel kendisini gördüğümüz kralın oğlu olduğu tahmin edilmekteymiş. Ben hep derim, mezar öncelikli olarak yatana aittir ama sonrasında dünya vatandaşıdır, dünyaya aittir. Mezarlar hakkında, taşları hakkında, içindekilerden çıkanlar, her türlü detay o dönemlerin yaşantıları hakkında bize bilgi veriyor. Yani şuradaki mezar, içindekiler, tabaklar, çanaklar, tacı, işte bulunan paralar, eşyalar, her şey onun hayatı hakkında ufak ufak detaylar veriyor bize. Bu da ya bir köpek mezarı ya da bir çocuk mezarı. İkisi de olabilir. Çünkü köpeklerine de mezar yaptıkları biliniyor o insanların. Murex kabuklarının fırlanması için kullanılan bir tanrıdır. İlaç yapımında kullanılıyormuş. Trakya'nın verimli toprakları yerleşime çok uygun olduğu için ilk çağ insanların çok fazla bulundukları bir yermiş. Hatta sahile yakın yerlerde Cilal Taş devrine ait taş alet üretim yerleri bile bulunmuş. Tekirdağ'da yapılan şaraplar şimdilerde şişelerle taşınıyor. Ama o zamanlar böyle gemilerle, amforalarla, yelkenlerle taşınıyormuş. Ve Tekirdağ'dan Trabzon'a kadar bütün limanlarda Ganos'ta yapılan amforalara ve onların şaraplarının batıklarına rastlanmış. Çünkü yelkenlilerin bir yön bilgisi olmadığından doldurulan şarapları rastgele götürürlerken patlayan fırtınalarda hep gemiler batmış ve sahillerde sürekli olarak batık amforalar bulunmuş. İtalya'nın Frenze kentinden İstanbul'a doğru yola çıkmış bir geminin batık kalıntılarıymış bunlar. Ve birebir aynaları Topkapı Sarayı'nda kullanılmış. Çok büyük bir ihtimal bunlar da Topkapı Sarayı'na giderlerken gemi yolda battığı için yarım kalmış. Tekirdağ gezimizle birlikte Trakya turumuzun sonuna geldik artık. Ama zannetmeyin ki bizim gezilerimiz bitecek. Buradan sonra çok sürpriz bir yere gideceğiz. Daha önce hiçbir karavancının video yaptığını görmediğimiz bir yere. Belki vardır ama biz görmemiş de olabiliriz tabii. Sizi birazcık sıktığımızın farkındayız bu aralar. Çok fazla cami gösteriyoruz, köprü gösteriyoruz. Ama bunun da bir sebebi var. Trakya tarihle dolu bir yer. Her yer tarih. Ama camiler ve köprüler kullanıldığı için onlar sağlam kalmış. Onun haricindeki yerler hep ya yıkılmış ya taşları alınıp ev yapımında veya başka inşaatların yapımında kullanılmış. Bizim görebileceğimiz, gezebileceğimiz sadece camiler kalmış. Biz de gittiğimiz yerlerde evet çok sık cami gösteriyoruz, çok sık köprü gösteriyoruz. O yüzden hadi bunu da göstermeyelim demek istemiyoruz. Trakya'nın son bir camisini göstereceğiz size. Rüstempaşa Camisi biraz sonra. Ama bu cami çok özel bir cami. Gerçekten görülmeye değer bir Mimar Sinan eseri. İç yapısı çok farklı diğer camilerden. Bayanlar bölümüne çıkış, merdivenler inanılmaz değişik. İçi çok aydınlık, pırıl pırıl. İçeri girdiğinizde böyle bir ferahladığınızı hissettiğiniz bir cami. Bence son bir cami videosu daha seyredin derim. Tekirdağ'da belli başlı 3 tane müze var dediler bize. Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Racoski
Umarım doğru söylemişimdir. Müzesi. Ve Namık Kemal evi. Biz üçünü de gezdik. Ama Namık Kemal evinde çok fazla görüntü alamadık. Çünkü içimiz daraldı, çok sıkıldık ve bildiğiniz dışarı kaçtık. Namık Kemal evini ben size buradan anlatayım. Orası Namık Kemal'in doğduğu evin birebir kopyası olarak yapılmış, her şeyli bir ev. Aslında içi ona göre düzenlenip çok güzel olabilirmiş. Ama dışarıdan getirilen her şey içeriye koyulmuş. Eski elbiseler, eski resimler, eskiye ait ne varsa hepsi üst üste bir kenarlara yığılmış. Bence onların bir an önce nereye aktarılması gerekiyorsa oraya aktarılması ve Namık Kemal evinin ferah bir şekilde, gerçekten Namık Kemal'in yaşadığı döneme ve zamana uygun bir şekilde ev şeklinde düzenlenmesi lazım. Biz Anadolu'da gezerken çok güzel örneklerini görmüştük bunun. Gerçekten yaşayan evler vardı. Mesela Malatya'da görmüştük. Safranbolu'da görmüştük. Çok çok güzel yerler vardı. Niye bir Namık Kemal evi de öyle bir yer olmasın bilemiyoruz. Tekirdağ'da bir de Kızılay'ın kan arabasını gördük. Zamanımız dolduğu için gidip kan vermek istedik. Biliyorsunuz bu yolculuğa çıkmadan önce de bir kan vermiştik. Benim kanımı aldılar ama Haluk'un kanını almadılar. Haluk'un morali biraz fazla bozuldu. Tekirdağ'da o yüzden biraz yüzü asık dolaştı. Çünkü kan değerleri düşük çıktı. Bir 3 ay sonra gelin dediler ona. Hadi bakalım. Gezelim Tekirdağ'a. Neler varmış görelim. Siz de beğenecek misiniz? Ve Trakya turumuzun kapanışını artık yapalım. Önümüzdeki hafta çok daha farklı bir yerde, farklı bir videoyla karşınızda olacağız. Bu arada siz abone mi oldunuz? Beğenmeyi de unutmayın ne olur. Çünkü beğenirseniz bizim videomuzu üst sıralara taşıyorsunuz. Bu bize yapabileceğiniz en büyük iyilik oluyor. Çünkü o zaman takipçilerimiz artıyor ve daha fazla kişiyle gittiğimiz yerlerde karşılaşıyoruz. Daha fazla kişiyle oturup sohbet edip kahve içme şansı yakalıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bizim YouTube videolarımızı yapma amacımız bu zaten. Gezdiğimiz yerlerde insanlarla karşılaşmak, tanışmak, onlarla oturmak, sohbet etmek ve onların deneyimlerini paylaşmak, bizim deneyimlerimizi onlarla paylaşmak. Burası Namık Kemal evi ama Namık Kemal evinin yanı sıra aynı zamanda anlaşıldığı kadarıyla etnografi müzesi olarak da kullanılıyor. İnanılmaz kalabalık evin içi. Göreceksiniz eşyaları şimdi. Burası ne odası ki? Öğretim üyeleri, belediye başkanları. Çok karışık. Ne buldularsa takmışlar bir yerlere. Buranın çok büyük bir yere taşınması lazım. Burası Atatürk Odası'ymış. Tekirdağ Rüstempaşa Camisi'nin önündeyiz. 1546 yılında yapılmış. Duvarlarındaki hat yazıları Edirne'deki eski camiyi andırıyor birazcık. Rüstempaşa Camisi'nin dış kısmı sağda ve solda ikişer kubbeden oluşan bir revat bölümü, yani son cemaat bölümü var. Gayet serin. Duvarda gene hat yazıları var. Eski camideki gibi aynı. Ben yukarı çıkıyorum. Hiçbir camide rastlamadığımız enteresan bir görüntü var burada. Şu anda Rüstempaşa Camisi'nin içindeyiz. Burası Tekirdağ'ın en güzel ve büyük camilerinden bir tanesi. Tabii ki Mimar Sinan. Damat Rüstem Paşa adına yaptırılmış. İlk defa böyle bir cami yapısı görüyoruz. İyi ki girmişiz bu caminin içine. Hem tavan oymaları hem bu yukarıya tırmanış. Başka bir camide hiç rastlamamıştık. Kubbenin alt kenarlarında ve tam tavan ortada göbekte kabartmalar var. Ve aynı kabartmalar bu alt kısımlarda da var. Bayanlar bölümüne çıkış ilginç. Daha önce hiçbir camide görülmemiş bir şekilde. Mermer oymalar, ahşaplar. Dış kapı ceviz ağacı üzerine fil dişi kalkmalarla yapılmış. Haluk'un biraz morali bozuk. Kızılay'a kan vermeye gittik. Benden kan aldılar, ondan almadılar. Sen kansızsın dediler.
demiş. Günaydın. Nereye gidiyoruz? Hadi söyleyebileceğim bir kere de. Okumadan, kopya çekmeden. Rakoczy Müzesi'ne gidiyoruz. Burası Rakoczy Caddesi. Biz de Rakoczy Müzesi'ne gideceğiz. Tekirdağ'da, denizin kıyısında böyle manzaralı bir yerdeyiz. Hazır durmuşken burada bir de kahvaltı yaptık. Müzenin ilk girişi böyle bayraklarla ya da kurdelelerle süslü. Tekirdağ'da Rakoczy Müzesi'ndesiniz. İkinci tabloda ayakta gösterilen kişi, II. Ferenc Rakoczy adında bir Erdel Bey ve Macar Prensi. 1703-11 arası Habsburg işgaline karşı Macaristan'ın özgürlük mücadelesi veriyor. Fakat Habsburglar güçlüymüş, muvaffak olamamış bu mücadelesinde. Muvaffak olamayınca öldürülecekmiş, ülke dışına kaçıyor. Başta komşu ülke Polonya olmak üzere Danimarka, İsveç, İngiltere, Fransa gibi yerleri dolaşıyor mülteci olarak. Yüzlerce dava arkadaşıyla birlikte. En son Fransa'da yaşarken mülteci olarak dönemin Osmanlı Padişahı 3. Ahmet 1717'de kendilerini yardım ve destek vaadiyle Türkiye'ye çağırıyor. Çaresizmişler, kabul ediyorlar Osmanlı'nın davetini ve Osmanlı'nın gönderdiği bir kalyonla 260-270 kişilik bir mahiyet grubuyla Türkiye'ye geliyorlar. Bir yıl Edirne'de konuk ediliyorlar saray tarafından. Daha sonra saray İstanbul'a çağırıyor kendilerini ve İstanbul'da Yeniköy Büyükdere civarına yerleştiriliyor. 2 yılda orada yaşadıktan sonra saraya misafir olarak 1720'de buraya Tekirdağ'a yerleştiriliyorlar. Çorlu Vezir Ali Paşa'yı görevlendiriyor saray bunların buradaki iskanlık işlerinin halini ve Çorlu Vezir Ali Paşa bu yan sokaktan 24 tane birbirine bitişik ev satın alıyor onlar için. O evlerde yaşıyorlar. O evlerin içerisinden burasını, bugün bu müze olan binayı yemekhane ve çalışma ofis binası, misafir kabul yeri gibi yanarmışlar. Yatıp kalktığı bir yer değilmiş yani burası. İşte sarayın gönderdiği parayla burada hayatlarını idame ettiriyorlar ve kendisi Rakoczy ömrünün son 15 yılını geçiriyor ve 8 Nisan 1735'te 59 yaşında da burada ölüyor. Bütün bunların dışında tipik bir 18. yüzyıl Osmanlı sivil mimari örneğidir müze. Müzemizde 2 tane orijinal obje vardır. Birisi bu köşedeki yekpare mermerden oyma bir Alaturka Türk tuvaleti var ki 300 yıl öncesi için oldukça bir modern sayılabilecek güzel bir tuvalet. Bir de mutfakta bir kuyu var. Kuyunun taş bileziği ve çıkrık takımı orijinaldir. Teşekkür ederiz. O zaman biz gezelim mi? Gayet tabii. İlk defa bu arada bir Osmanlı tuvaleti görüyoruz. Genelde tarihi eserlerde tuvaletler hep tahrip edilmiş veya değiştirilmiş oluyor. Ben de ilk defa gördüm. Bu kuyu da orijinal halindeymiş o zamanki halinde. Burası misafirhane olarak kullanıldığı için misafir odalarında dolabın içinde el yüz yıkamak için kullanılan lavabo. İşin kötü yanı bu işlemelerin, kabartmaların, tavanın tamamının aslında orijinalleri şu anda Macaristan'da. Bunların hepsi daha sonradan buraya birebir aynısı olarak yapılmış. Kendisinin yaptığı koltuk demek ki tahta işçiliği de yapıyormuş. Burası az önce gezdiğimiz müze. Arkadaşım bahsettiği sokak, yani Macar sokağı burası. Burada 24 tane yan yana ev alınmış ya da en sondaki ev kilise, sol taraftaki evde kendi oturduğu evmiş.